17. yüzyıl gezgini Evliya Çelebi'nin ünlü eseri olan Seyahatnamesinde İstanbul'un yeryüzünde benzeri yoktur der. Gerçekten eşi benzeri olmayan bu kadim şehri anlatmaya sayfalar, gezmeye ise günler yetmez. Hal böyle olunca İstanbul'da gezilecek yerler listesi en iyi 10 yer olarak sıralamak istedik. Asya ve Avrupa kıtaları arasında bir köprü gibi uzanan İstanbul, bu iki kıtanın farklı kültürlerini de bağrında taşır. İstanbul tarihi, kültürel ve doğal güzelliklerinin yanı sıra zengin sanat yaşamıyla da çekici bir şehirdir. Konserler, festivaller, tiyatro ve film gösterimleriyle ülkemizin her yanından ziyaretçi akınına uğrar. İstanbul'u gördüm demek için İstanbul'da gezilecek yerler listesindeki en iyi 10 yeri birlikte keşfetmeye ne dersiniz? Birinci adresimiz Ayasofya. İstanbul gezilecek yerler listemizin ilk sırasında Ayasofya var. Ayasofya tarihi yarımadanın en görkemli ve en çok ziyaret edilen yapılarından biri. Tarihi yarımada ise Haliç, İstanbul Boğazı ve Marmara Denizi ile çevrili olan İstanbul'un en eski bölgesi. Aynı zamanda kültürel mirastan da en fazla pay almış yeri. Ayasofya, Bizans İmparatoru Justinianus'un emriyle 537 yılında inşa edilir. Yaklaşık 1000 yıl boyunca dünyanın en büyük kilisesi kabul edilen Ayasofya, 1453'te Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u fethetmesiyle cami haline getirilir. 1935 yılında Atatürk'ün emriyle müzeye dönüştürülen yapı, 2020 yılında yeniden cami olarak ibadete açılır. Ayasofya, tarihi yarımadayı ziyaret edenleri ışıltılı mozaikleri ve görkemli kubbesiyle selamlar. İkinci adresimiz Sultanahmet Camisi ve Meydanı. İstanbul'da gezilecek en iyi yerler arasında mutlaka görülmesi gerekenlerden biridir. Sultanahmet Camisi ve Sultanahmet Meydanı. Ayasofya'nın tam karşısındaki Sultanahmet Camisi, Mimar Sedefkar Mehmet Ağa tarafından 1616 yılında yapılmıştır. Muhteşem kubbesi ve altı minaresiyle Sultanahmet Camisi Mavi Camii olarak da tanınır. Camiye mavi unvanını kazandıran özelliği mavi beyaz iznik çinisiyle kaplanmış duvarları ve yine bazıları mavi vitraylı pencerelerden düşen ışık yansımalarının mavi tonlarını yaymasıdır. Sultanahmet Meydanı, tarih boyunca şehrin önemli bir meydanı olur. Bizans döneminde hipodrom olan meydan, Osmanlı İmparatorluğu döneminde at meydanı olarak adlandırılır. Sultanahmet Meydanı sahip olduğu kültürel ve turistik değerleriyle bir günün asla yetmeyeceği büyüklüktedir. Hazır Sultanahmet Meydanı'nı ziyaret etmişken, yakınında Türk ve İslam Eserleri Müzesi, Örme Dikili Taş, Yılanlı Sütun Dikili Taş ve Alman Çeşmesi'ni de uğrayabilirsiniz. Üçüncü adresimiz Kız Kulesi. Konum olarak İstanbul Boğazı'nın Marmara Denizi yakınında, Salacak açıklarında bulunur. Küçük bir ada üzerine yapılmıştır. İstanbul'un önemli simgelerinden biri olan Kız Kulesi hakkında pek çok efsane bulunur. Bunlardan en ünlüsü antik Yunan efsanelerinde geçen Hera ile Leandros'un efsanesidir. Azra Erhat mitoloji sözlüğünde Hero ile Leandros efsanesinin aslında Çanakkale Boğazı'nda geçtiğinden bahseder. Galata'dan Kız Kulesi'ne uzanan bu efsane, birbirine kavuşma yolunda hayatlarını yitiren iki sevgilinin acıklı aşk hikayesini konu edinir. Kız Kulesi'ne ait hikayeler çok çeşitli olsa da hepsi kulenin İstanbul'a ne kadar yakıştığını vurguluyor. Bu nedenle İstanbul'da nereye gidilir sorusuna bir cevap olarak Kız Kulesi'ni de sayabiliriz. Dördüncü adresimiz Galata Kulesi. İstanbul'da gezerken kaybolmak isteyeceğin yerlerden biridir Galata.
üç büyük imparatorluğun yurt edindiği bu kadim şehirde Galata, şehrin en sevilen semtlerinden biridir. Galata'da her sokak başka bir sürpriz barındıra dursun, Galata Kulesi olanca görkemiyle ziyaretçilerini ağırlar. 1348 yılında Cenevizliler tarafından yapılan kule, geçmişte İsa Kulesi olarak anılır. Galata Kulesi tarih boyunca farklı amaçlarla hizmet verir. Kanuni Sultan Süleyman döneminde hapishaneyken daha sonra mehter takımı tarafından kullanılır. 1950'lerden itibaren ise fener olarak hizmet verir. Galata Kulesi 61 metre yüksekliğiyle İstanbul'un 7 tepesini de selamlar. Beşinci adresimiz Ortaköy. İstanbul'un köyleri de en az kendisi kadar güzeldir. İşte Ortaköy'de olanca güzelliğiyle İstanbul'da gezilecek en iyi yerler listesinde yerini alıyor. Ortaköy, tarihi boyunca kimi zaman padişahların ama çoğu zaman da halkın eğlence yerlerinin merkezi olmuş. Ortaköy'de muhteşem boğaz manzarası, çeşit çeşit sokak lezzetlerinin süslediği kafelerle keyfi ikiye katlıyor. Ortaköy'ün ayrılmaz parçalarından olan Ortaköy Camii ve Çırağan Sarayı, yıllara meydan okuyan güzellikleriyle mutlaka görülmesi gereken yerlerden birkaçıdır. Altıncı adresimiz Dolmabahçe Sarayı ve Topkapı Sarayı. Padişahların ve sultanların saltanatlarının en gerçek tanığı olan Dolmabahçe ve Topkapı sarayları İstanbul'u gezmek için başlı başına bir neden. İlk olarak Topkapı Sarayı ile başlayalım. Fatih Sultan Mehmet tarafından yaptırılan Topkapı Sarayı 1478 yılında inşa edilir. Yaklaşık 400 yıl boyunca Osmanlı padişahlarının hem evi hem de devleti yönettikleri merkez olarak hizmet verir. Topkapı Sarayı, 7 kapısı ve 360 burcu ile Ayasofya'ya kucak açan konumuyla tam bir şaheserdir. Sarayın ana kapısının girişinde ise bir başka şaheser, duruşuyla bile yürekleri serinletir. O da Sultan 3. Ahmet Çeşmesi'dir. Çeşmeyi bu kadar özel kılan zarif mimarisinin yanı sıra Lale Devri eserlerinden biri olması olarak tanımlanır. İrili ufaklı birçok binadan oluşan Topkapı Sarayı, mimarisi, bahçeleri, çinileri ve kutsal emanetleriyle görülmeye değer bir müze olarak ziyaretçilerini bekliyor. Sultan Abdülmecit tarafından yaptırılan Dolmabahçe Sarayı, Osmanlı İmparatorluğu'nun son zamanlarına, Cumhuriyet yönetiminin ilk zamanlarına tanıklık eden önemli bir yapıdır. 1856 yılında inşa edilen saray, mimarlıklarıyla ünlü Garabet ve Niko Gosbalyan kardeşler tarafından yapılır. Dolmabahçe Sarayı'nın iç dekorasyonu, göz alıcı bakarat ve bohemya kristalleri, Sevre ve yıldız porselenleri ve hereke halılarıyla süslüdür. Dolmabahçe Sarayı salonlarıyla olduğu kadar Atatürk'ün hayat gözlerini yumduğu oda ise ile ünlüdür. Yedinci adresimiz Boğaz Turu. İstanbul'da gezilecek en iyi 10 yer listesinde sırada Boğaz Turu var. İstanbul Boğazı iki denizi birbirine bağlarken, iki kıtayı da birbirinden ayıran doğal bir güzellik. Masmavi bir kolye gibi iki kıyıya dayanan Boğaz, İstanbul'u farklı bir gözle görmek için mutlaka yaşanması gereken bir deneyim. İstanbul Boğazı'nda tur yapmanın farklı seçenekleri bulunuyor. Şehri hatları ve özel tur şirketlerini düzenlediği turlar kısa ve uzun olarak düzenlenmiş. Eminönü, Anadolu Kavağı turu 6 saat kadar süren uzun turdur. Eminönü Ortaköy turu ise 2 saat sürüyor. Ayrıca farklı bir seçenek olarak mehtap turları da bulunuyor. Boğaz turları, İstanbul Boğazı'nın her iki kıyısındaki tarihi ve doğal güzellikleri görme şansı sunuyor. Dolmabahçe Sarayı, Rumeli Hisarı, Anadolu Hisarı, Çırağan Sarayı, Ortaköy, Kız Kulesi ve birçok tarihi yeri görebilirsiniz. Sekizinci adresimiz Mısır Çarşısı ve Yeni Cami.
Mısır Çarşısı adını Hint ve Uzak Doğu mallarının Mısır üzerinden getirilmesine borçlu. 1660 yılında yapılan çarşı, bugün hala alışveriş yapmak isteyen yerli yabancı turistlerin ve İstanbulluların ilgisini çekiyor. Aktarlarıyla meşhur olan çarşıda lokum, kuru yemiş gibi hediyelik yiyecekler de satılıyor. Çarşıyı çevreleyen sokaklarda ise canlı çiçek, evcil hayvan yemleri, şarküteri, sebze ve meyve tezgahları yer alıyor. Mısır Çarşısı'nın hemen yanında yer alan Yeni Cami, yine İstanbul'da görülmesi gereken yerlerden biri. 1591 yılında yapılan Yeni Cami, İstanbul'un deniz kıyısında yapılan ilk büyük camisi olarak bilinir. Yeni Cami, İstanbul camilerinin içinde zarafetiyle öne çıkan camilerdendir. Rengarenk vitraylı pencereleri, süt beyazı mermerden minberi, sedef kakmalı kürsüsü, çinili duvarlarıyla ziyaretçilerini huzura davet eden bir dekora sahiptir. Dokuzuncu adresimiz Balat. İstanbul'un gezilecek en iyi yerleri arasında son yıllarda adını çok sık duyduğumuz Balat semti var sırada. Fener ve Ayvansaray arasında kalan Balat, Yahudi nüfusun da yoğun olarak yaşadığı çok kültürlü, pek renkli bir yer. Özellikle fotoğraf çekmeyi sevenlerin uğrak noktası haline gelen Balat'ın sokaklarında kaybolmak. Buraya gelen en sevdiği şey. Balat çok kültürlü yapısını hala koruduğunu, camileri, kiliseleri ve sinagoglarıyla anlatıyor ziyaretçilerine. Balat'a gidince mutlaka görülmesi gereken yerler arasında Ahrida Sinagogu, Surp Hreştagabet Kilisesi, Ayyo Dimitrios Kanabu Kilisesi, Ferruh Ketüda Camii ve Hazreti Cabir Camii bulunuyor. Onuncu adresimiz Taksim Meydanı. Türkiye'nin kalbi İstanbul, İstanbul'un kalbi ise Taksim'dir demek çok da yanlış olmaz. İstanbul'da gezilecek yerler listesi en iyi 10 yerin son sırasında şehrin merkezi Taksim Meydanı var. Taksim Meydanı İstanbulluların dışında yerli ve yabancı turistlerin de en çok ziyaret ettiği yerlerin başında geliyor. Taksim Meydanı adını Galata Beyoğlu suyunun taksim edildiği Taksim Maksemi'nden alır. Eski evlerinde bulunduğu semt 1928 yılında Cumhuriyet Anıtı'nın dikilmesiyle genişletilerek meydan haline getirilir. İtalyan heykeltıraş Pietro Canonica tarafından yapılan anıtın bir yüzü Cumhuriyet Türkiye'sini, diğer yüzü ise Kurtuluş Savaşı'nı anlatır. Taksim Meydanı'nın bir başka önemi de İstanbul'un eğlence, kültür sanat ve alışveriş yerlerinin sıralandığı İstiklal Caddesi'nin başında olmasıdır. İstanbul'u gördüm demek için Taksim Meydanı olmazsa olmaz yerlerden biri olarak listemizde yerini alıyor. Evet arkadaşlar, bir videomuzun sonuna geldik. Sizler de yorumlar kısmına bu video hakkındaki değerli görüşlerinizi yazabilirsiniz. Ayrıca kanalımızdaki İstanbul'da 3 günlük gezi videomuzu ve İstanbul'da ücretsiz yapılacak 50 aktivite videomuzu izleyebilirsiniz. Herkese şimdiden atmış olduğu beğeni ve yorumlar için teşekkür eder. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın.